Konya Ovası'nda bugüne kadar 600'ü aşkın obruk kaydedildi ve sayı her geçen yıl artıyor. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan bu dev çukurlar, Karapınar başta olmak üzere tarım arazilerini ve yerleşimleri tehdit ediyor. Konya obrukları, doğa ile insan arasındaki hassas dengenin en çarpıcı göstergelerinden biri. Bu toprakların altında farklı bir hikaye yatıyor. Derin, sessiz, gözle görülmeyen ancak herkesin hayatını etkileyen obruklar. Konya Ovası'nda yapılan jeolojik ve uydu görüntüleme temelli araştırmalara göre toplam 2000'in üzerinde obruk tespit edilmiş. Bu obrukların 700 kadarı kuyu tipi derin çökmelerdir. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'dayım. Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan obrukları gezeceğiz bugün bu videomda sizlerle. Olabildiğince obruklara gidip gördüğüm manzaraları size yansıtmaya çalışacağım. Ve tabii ki denk geldiğim kişilerle de sohbet etmeye çalışacağım. Son yıllarda artan kuraklık, düşen yağış rejimleri ve kontrolsüz yeraltı suyu çekimi, yeraltı karstik boşluklarının tavanlarının çökmesini kolaylaştırıyor. Ne zaman oluşmuş mesela? Buranın ne zaman oluştuğunu bilmiyoruz. Buradan göl olaraktan geçiyoruz buranın. Göl olaraktan. Şu an kurumuş, obruk haline gelmiş. Öyle. Bunda bir farklı biraz. Yani dışına daha bir orası kar tutuyor, erimiyor. Yani aşağıları mesela buralara geldiğim zaman kar yok ama oradaki kar erimiyor bir hafta. Ben Nuray Yılmaz. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Konya'nın obruklarını geziyoruz arkadaşlar. Konya'da çok fazla obruk var ve obrukların çoğunluğu da Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alıyor. Ben de şu anda Karapınar'dayım. Yani hem kendim bu obrukları gidip görmek, keşfetmek istiyorum. Hem de sizlerle birlikte bu videoda birlikte burayı görüyor olacağız. Şimdi Yarımoğlu obruğuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir ana yolun üzerindeyiz. Şansımıza şu anda hava birazcık güzel ve elimden geldiğince sizlere drone görüntüleriyle burayı da göstereceğim. Ama şöyle bulunduğum bir alanı göstermek istiyorum öncelikle. Yani Konya'ya gelip obrukları görmek istiyorsanız yani şu 3 günlük araştırmam sonucunda anladım. Tabii ki özel aracınızla gelmeniz gerekiyor. Yol üzerinde obruklar olsa da sonuçta obrukları doğrudan göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle etrafımdaki alana bir bakın. Yani sonuçta buralar tarla, mısır var, yonca var. Yani obruk biraz daha ilerisinde ama obruklar da yoldan baktığınız şekilde gözükmüyor. Ve şimdi ilk durağımız bu Yarımoğlu obruğu. Bakalım bu obruğun etrafında yaşayan birilerine denk gelecek miyiz? Belki tarla sahiplerine denk gelebiliriz. Yani bugünkü niyetimde şu var kesinlikle. Obruğun etrafındaki yaşayan halkla da bir görüşmek istiyorum. Yani sonuçta Konya dediğimizde aklımıza gelen ilk şeylerden birisi tabii ki bu obruklar. Bakalım şu anda bu obruklar bizi nasıl karşılayacak. Ama etrafı şöyle göstereyim. Şu anda yonca sanıyorum bu. Karşıda bir mısır tarlası var. Ve şu anda bu ana yol üzerindeyiz. Sanırım burayı yeni biçmişler. Yani birlikte şöyle tarlanın içinde ilerleyerek obruğa doğru gidiyoruz. Sizlerden ricam bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. O halde obruklar videomuz başlasın. Evet, şimdi obruğun neredeyse epeyce yakınındayız arkadaşlar. Yani şöyle gördüğünüz gibi etrafı çevrilmiş ve birazdan drone'dan daha iyi göreceksiniz. Böyle tarlanın ortasında yer alıyor. Yani dışarıdan baktığında tabii ki algılayamıyorsun ama şimdi içeri girip yürüdüğümüzde dev bir obruk karşılıyor. Yani eminim daha büyükleri de vardır bunun. Ama şu anki gördüğüm bile çok büyük. Ve tabii bir de şöyle bir şey var. Genellikle burada şunu da diyorlar. Obrukların yakınlarına da çok yaklaşmamak lazım. Çünkü bak koşuyor. Oh! Allah Allah. Çatlaklar olabiliyor.
Ve tehlikeli bir alan sonuçta. O yüzden yani her an ne olacağı belli olmayabilir. Gördüğünüz gibi şöyle bir çit var. Ama zaten bu da yıkılmış. Yani bilmiyorum buraya gelenler tarafından mı? Ya da zaten çok uğrak bir yer olmayabilir. Size şöyle göstereyim. Gördüğüm görüntü şu anda sahne beni fazlasıyla etkiliyor. Yani çok yakınlaşmak istemiyorum. Aşağısı bayağı geniş duruyor. Ancak şuraya bakın lütfen. Yani şurada bir metre mesafe var. Ama gördüğünüz gibi şurada çatlaklar var. O yüzden çok yaklaşmak sağlıklı olmayacaktır. Bir de şu karşı tarafta gördüğünüz o çatlak gibi kısımlar var. Yani buralar daha önce tıraşlanmış zaten. Büyük olasılıkla diğer etrafındaki sağlam olmayan zemini kazımak için olabilir. Yani şu anda Konya'daki o meşhur obrukları böyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tarafta arkamda obruk var. Bir tarafta hemen yanında tarla var. Ve birçok obruk da zaten şu anda köy alanlarının içinde oluşmaya başlıyor. Zaten obruklar kontrolsüz oluşumlar olduğu için yani her an her yerde olabilir. Ve son yıllarda yaşanan bu sulama sıkıntısı, kuraklık gibi durumlar artık obrukların köy içinde yerleşim alanlarının içine doğru girdiğini de gösteriyor. Aslında çıkan tespitler bu yönde. Normalde belki daha önceki süreçte obruklar daha uzakta tarlalardayken şimdi birçok insanın yaşadığı alan içinde de tabii ki tehdit edici bir durum haline gelmiş. Konya'nın Karapınar ilçesinde bugüne kadar irili ufaklı 300'den fazla obruk meydana geldi. Oluşan dev çukurlar yerleşim birimleri ve ekili alanlar için tehlike oluşturmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Ekmeğimiz burada. Yani obrukla yaşamaya alıştık. Obruklardan bazıları evlerin bulunduğu bölgeye 100 metre mesafede. Gelip geçiyoruz. Bunun burada olduğunu da biliyoruz. Bilimsel araştırmalara göre yeraltı suyu karbonik asitle birleşerek kireç taşlarını eritiyor. Bunun sonucunda yeraltı mağaraları oluşuyor. Mağaradaki su çekilip toprak çökünce de obruk ortaya çıkıyor. Obrukların oluşmasında bilinçsiz sulamanın da etkisi var. Uzmanlar bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle obruk oluşumunun devam edeceğini belirtiyor. Şu anda başka bir obruğun yanına geldik. Burası Çıralı obruğu olarak geçiyor ve yani az önce Yarımoğlu obruğunu gördükten sonra şu anda buraya baktığınızda arkadaşlar devasa büyük. Yani her yeri ilk gördüğümde çok büyük gözüküyor ama şu anda bu gördüğünüz alan devasa bir boyutta. Zaten az önce internetten baktım, yaklaşık bu Çıralı obruğunun 250 metre bir çapı var. Ve şey gibi, yani yoldan geldiğinizde dağın tepesi gibi duruyor. Tepelik bir alan ve tepenin içinde bu obruk oluşmuş. Hadi gelin şöyle karşı tarafa doğru bir ilerleyelim. Karapınar ilçesine geldiğinizde Karapınar'daki civar köylerde çok fazla obruk yer almakta. Şu an yine başka bir obruğun hemen yanı başındayım. Arkadaki derinliği görebiliyorsunuz ve etrafı da bulunduğumuz alanda bu şekilde. Hadi gelin şöyle bir yakınına doğru gidelim, aşağıya doğru. Obruğun içindeki alana baktığınızda bu şekilde delikler var. Aslında bunlar mağaraymış sanıyorum. Bir oda şeklinde, böyle küçük alanlar şeklinde. Ve şöyle biraz da etrafı göstermek istiyorum size. Yani etrafta birkaç tane ev var. Belki çiftlik olabilir. Ama onun dışında şu an burası bir yerleşim alanı değil. Şu anda böyle bir dağ tepesinde oluşmuş bir alan. Ama gerçekten etkileyici. Yani bunu Türkiye'nin başka bir yerinde denk gelmedim. Tabii ki farklı illerimizde de bu tür obruklar var. Bu Çıralı obruğunun yanında yer alan sanırım Çıralı köyü olabilir burası. Yaklaşık bir 50-60 hane vardır. Belki daha az da olabilir. Sanıyorum burada bir hayvancılıkla uğraşıyor kişiler. Yani daha çok ne var? Eşek görüyorum. Koy deşiğin içinde.
Köyün içinde bir de yanında şöyle 1-2 metre, mesela evin 1-2 metre yanında obruk olan bir yer vardı. Tamam, orada çıralı işte. Burada yok. Çıralı'nın haricinde öyle mi diyorsun? Evet. Ha. Obruk olan bir sürü koyumuz var canım. 8'li var, Averen Yani bu var. dediğimiz şöyleydi mesela, şurası ev ya, hemen şurada bir obruk olan bir yer vardı. Bu kadar mesafesi olan değil. Bilmiyorum vallahi. Ha, onu biz arıyoruz ya. Orayı bilmiyorum. 20-30 var mı? Aynen, ev sayısı olarak var. Burada yaşıyorlar mı düzenli olarak, Biz yoksa yaşıyoruz. siz yaşıyorsunuz? Evet. Biz de kışlar burada kalmıyoruz, sadece yazlar burada Buraya kalıyoruz. çiftlik gibi bir yer anladığım Aynen. kadarıyla. Ve sizin yakınınızda olan bu obruk ne zaman oluşmuş Ve mesela? buranın ne zaman oluştuğunu bilmiyoruz. Buradan göl olaraktan geçiyoruz bura. Hı hı. Meyil göl olaraktan. Şu an kurumuş, obruk haline gelmiş. Böyle. Yani burası Meyil Gölü. Evet, göl. Peki bu fotoğraflarda Meyil Gölü'nün içi pembe gözüküyordu. Siz onu gördünüz mü? Gördük tabii ki. O zaman su vardı işte. Pembe olduğu zaman su vardı. Burada bu sene iyice kurudu. Gömükleşti. Peki ne zamandan beri su yok burada? Bu sene bitti su. Yani geçen sene vardı. Geçen sene su vardı. Köyün ismi nedir bu arada? Meyil koyu. Ha, Meyil Köyü Evet. olarak geçiyor. Burada kaç tane obruk var? Burada çok obruk var. O yukarılarda 4 tane obruk var. Burada bir tane var. İleride bir tane daha obruk var. Peki bu obruklar mesela ne zaman oluşuyor ya da belli bir Onlar dönemi çok var mı? Eski dönemden Ha, eski kalma obruklar. onlar. Bilmiyoruz onlar ne zaman Yeni oluştuğunu. obruk var mı mesela Var, o bildiğiniz? Karapınar'a yakın biraz da Averen koyunda var, 8'li koyunda var. Yeni oluşan obruklar. Öyle. Peki şu anda burada hala obruk riski var mı mesela sizin için? Vallahi şu anlık yok. Bilmiyoruz yani. Göçük olur mu, olmaz mı? Yaşıyoruz bakalım. Bakıp göreceğiz ne olacak, ne bitecek. Obruklar yer altındaki boşlukların tavanının çökmesiyle meydana gelen karstik arazilerin en dikkat çekici şekillerinden biridir. Doğanın kendisini nasıl koruduğunu ve insanın bu dengeyi nasıl kolayca bozabildiğini gösteren canlı kanıtlardır. Türkiye'de özellikle Konya Havzası'nda yüzlerce obruk bulunması su kaynaklarının tükenişine dair önemli bir uyarı niteliğindedir. Bu yüzden obruklara baktığımda yalnızca doğal bir oluşumu değil, geleceğimiz için önemli bir jeolojik mesajı da görüyoruz. Görmeye gelenler oluyor mu dışarıdan? Evet. Geliyorlar Bu mı sene genelde? öyle çok oldu. Bu sene birkaç belgesel çekildi burada. Öyle ziyarete geldiler, gördüler, baktılar, röportaj yaptılar. Teşekkür ederim. Yani benim de şu anda gördüğüm kadarıyla birçok obruk var birbirine yakın. Aynen. Bu obruk biraz daha geniş duruyor mesela ama o kadar derin değil. Derin değil. Bura Derin göl değil. olduğu için böyle. Burada su seviyesi mesela şu yukarıdaymışmış daha çok önceden. Oranın metresi kaç metre? 100 metre örnek veriyorum. Şu an 100 metrede su yok ve burada su yok. Tanıştığıma biraz daha- memnun oldum bu arada. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Size denk gelmek de iyi oldu çünkü belki de öğle saati olduğu için pek kimseye de denk gelemedik şu anda. Dışarıda değil kimse. Aynen. Dinleniyordur herkes büyük olasılıkla. Bugün sizlere olabildiğince yakındaki obrukları göstermeye çalışacağım. Bu gördüğümüz obruk da Meyil obruğu olarak geçiyor. Çıralı obruğunun yaklaşık bir 15-20 kilometre mesafesi var yakınlarında. Şimdi az önce orada da demiştim. Her obruğun kendine özgü bir karakteristik yönü de var. Şimdi bazı obrukların dibinde gerçekten obruk gölü diyebileceğimiz o suyu görebiliyoruz. Şu anda kuraklık nedeniyle, yani yaz mevsimi nedeniyle burada yine su göremiyorum. Ama internette baktığım fotoğraflarda bu Meyil obruğunun şöyle bir özelliği var. Özellikle tabanında bulunan alglerden dolayı buradaki gölün rengi pembeymiş arkadaşlar. Şu an sizin için ekranda yansıtıyorum fotoğraflarını. Yani şu anda bu gördüğümüz obruk su olduğu zaman bir zamanlar böyle pembe renkli gözüküyormuş yukarıdan bakıldığında. Yine şahane gözüküyor. Her ne kadar işte bir doğa olayı olsa da, kimi için bir felaket olsa da, yani şu an bizler ne yapıyoruz? Merak edip obruğu böyle görmeye geliyoruz. Şöyle bir alan içerisinde boşluk. Bu obruk çok derin değil. Yani şöyle katman katman ama zaten görebiliyorsunuz. Etrafta bir yol da var. Şu an bu yoldan geçerek hani obruğun etrafında sanki dolaşabiliyorsunuz. Öyle bir alanı da var. Onun dışında obruğun içinde bitkiler var tabii. Burada ilgimi çeken şey şu oldu. Hemen bu obruğun bulunduğu yerin arkasında arkadaşlar bir yerleşim yeri var. Yani çok yakınında bir ev görüyoruz. Demek ki burada aynı zamanda yaşayan insanlar var. Yani bu obruğun oluştuğu alan yerleşim alanına da yakın. Fakat yine şu an buraya baktığım zaman burası bir tarım arazisi değil. Şimdi Konya'daki ve Karapınar'daki birçok obruklar
sadece tarım arazilerinde olmuyor tabii ki. Bu tür tepeler olsun, dağ olsun, geniş ovalar olsun burada oluşabiliyor. Sadece son yıllarda çok fazla bu tarım arazilerinin olduğu yerde oluşmaya başlamış. Bu arada bu obrukları gezmeme vesile olan arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Bugün gerçekten güzel bir obruk gezisi yaptık. Bu gördüğünüz obruklar sonuç olarak çok şehir içinde değiller arkadaşlar. Yani buraya bir ulaşım yok. Ve hatta ben özellikle köy otobüsleri, dolmuşları varsa bununla gelip görebilirim diyordum ama böyle bir alanda müsaitliği de yok. Şimdi birazcık şuradan inerek, biraz yolu takip ederek obruğun yakınına doğru gitmek istiyorum. Yani sonuçta doğa her yönüyle bize bir güzellik sergiliyor. Ama işte doğayı korumaktan ve sahip çıkmaktan sorumluyuz tabii ki. Çünkü doğada olan her şey bizzat bize etkiliyor. Tabii ki sonuçta bu obruklar Konya insanını etkiliyor. Burada yaşayan çiftçileri etkiliyor. Burada yaşayan insanlar için bir tehdit oluşturuyor. O yüzden bizler aslında kendi ülkemizde oluşan bu doğal durumlardan haberdar olmalı. Aslında bununla yakından ilgilenmeliyiz. Sizler belki bu videoya tesadüfen denk geldiniz. Belki zaten obrukları daha önce duymuştunuz. Ama gelip görmekte gerçekten başka bir duygu. Yani burada gelip gördüm ve gerçekten hani obrukları dışarıdan görmemle şu anki görüş açımla arasında fark var. Hani obruklar tamam çöküntüler gibi hissediyoruz ama bakın şu anda bulunduğum obruk sanki iki çember, iki daire iç içe. Mesela aşağı kısım obruk ama etrafında devasa bir obruk çerçevesi oluşturuyor şu anda. Sonuçta bu alanlarda bir tarım da yapılmıyor arkadaşlar. Yani riskli bir alan. Şu an karşımda gördüğünüz yer evet iyi gözüküyor olabilir ama bir garantisi yok. Çünkü tabii ki yeraltı sularına bağlı olduğu için ve zemindeki taş yapısından kaynaklı her an beklenmedik bir çöküntü olabilir. Bakın şu anda obruğun çok yakınındayım ve karşımda da işte obruk manzarası. Şu karşıdan bir nevi inerek yani şuradaki yolu indin aşağı kadar gidebiliyorsun. Evet arkadaşlar, dilerim sizler için keyifli bir video olmuştur. Elimden geldiğince ve tabii ki destek alarak bugün obrukları gezmeye, görmeye ve size göstermeye geldim. Beni desteklemek isterseniz bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak yolculuklarıma, seyahatlerime destek olabilirsiniz.